Şu anda Bursa'nın Kaplukaya semtindeyiz. Altta hemen cazibe merkezi var. PCX 2025 Deluxe modelinin bugün tanıtımını yapacağım. Yani tanıtımda değil aslında. Honda'dan para mara aldığımız da yok. Sadece bu motorla geçen Antalya'ya gittim geldim. Bundan sonra da bayağı yolculuklarımız olacaktır. Kanala abone olup takip ederseniz bunların hiçbirini kaçırmazsınız. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. PCX normal standart paketiyle Deluxe arasındaki fark ne? Arasındaki farkımız şu. Arka fren sistemimiz diskten oluşuyor. Arkaya amortisörlerimizi koymuşlar. Ne diyorlar onlara tam ismini bilmiyorum da böyle sarı bir şey var. Şeyli, tüplü gibi. Darbeyi emen özelliği var. O yüzden eski PCX'lerde vurma olayını bu PCX yapmıyor. Motor aksamına gelirsek güç anlamında gücü aynı. Herhangi bir fark yok eski PCX'te. Sanki torku biraz yüksek. Verilere baktım ama veriler eşit gösteriyor. Bayır yukarı giderken düz yolda gidiyormuşsun gibi gidiyor. Eski PCX'ten diğer farkı ekran farkı. Onun haricinde ekstrem bir özelliğimiz yok. Ama uzun yola gidip geldiğimde Antalya'ya çok rahat ettim. Yani günde 550 ortalama 1100 kilometre yol yaptım. Yani sabah çıktım, akşam geri döndüm ve yorgunluk hissetmedim. Evet yoruldum ama yol yorgunluğu ve uykusuzluk vardı. Motor ekstradan bir yorgunluk yapmadı. Şu cama gelirsek bu cam orijinali değil. Orijinal cam burada bitiyor. Bunu sonradan aldım. Markası ABV, üstteki GP. Tavsiye eder miyim? Ederim. Sağlam. Dün ufak bir kaza geçirdim. Bu kazada koruyan şey demirliklerdi. Bakın şuralar birazdan yakından bunları göstereceğim size. Şu demir hafiften yamuldu. Buraya da bir tane nazarlığımız geldi. Şu olay. Ya biraz canımı sıktı, sıkmadı değil ama ufak bir şey. Nazarlık diye tabir ediyorum. Ama şunlar olmasaydı büyük bir ihtimal şuralar falan hep hasar görecekti koruma demirleri olmasaydı. Yani alırsanız muhakkak koruma demirlerini taktırın derim. Bu arada motorun aydınlatma sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Şurada gündüz ledi var. Şu bölgeye gündüz ledini koymuşlar. Farlar güzel aydınlatıyor ama sanki böyle değişik bir teknoloji var gibi. Akşam gece gidiyorsun, sokak ışıkları var. Farı böyle beyaz olarak yolda yani bariz göz alıcı bir şekilde hissetmiyorsun. Ta ki böyle karanlığa girene kadar. Ama karanlığa girdikten sonra gerçekten gündüz gibi aydınlatıyor. Ön frenimizde disk var, ABS var. ABS çok işe yarıyor ve olur olmaz yerlerde devreye girmiyor. Gerçekten çok güzel hızlarda devreye giriyor ki 90 kilometre hızla giderken ani bir ön fren yaptığımda kaydırmadı kesinlikle. Manevrada yapmamı sağlayabildi. Bu konudan gerçekten mühendisliklerini konuşturmuş adamlar. Motor anlamında da ESP Plus motor var. ESP Plus motorun da özelliği şu. Sessiz çalışıyor. Herhangi bir bağırtı, gürültü yapmadan çalışıyor. Yakıt konusunda da çok az yakıyor. Tavsiye açısından şimdi maddi duruma bakıyor aslında bütün her şey. Yani gidip Deluxe modelini de alabilirsiniz. Normal alt opsiyonlu modelini de alabilirsiniz. Alt modelini aldığınızda, Deluxe değil de bir altını aldığınızda eski ekran gelecek. Arka yine kampana gelecek. Kampana ile disk arasındaki aslında genel faktörler şu. Kampana benim hatta ilk motorum kampanaydı arka. Ki ben onunla kaza yaptıktan sonra ben dedim ki bir daha kampanalı motor kullanmam. Sebebi şuydu. Normal hızla gidiyorum aslında. Hızım da öyle yüksek değil. 60 kilometre hızla giderken önüme birden araba çıktı. Ve havada yağışlıydı. Arka frenle zaten önde ABS yoktu. Arka freni sıkmamla fren tutmadı. Çünkü hani kitleme de yapmadı. Tutmadı. İçerisine kampananın toz birikiyor. Kampana aşındıkça tozlar birikiyor. Hava sıcaklığı da bu sefer kampananın tutmasını engellediği için arka fren tutmuyor. Ve o kazadan sonra dedim ki arkası kampan olan hiçbir motor kullanmayacağım. Ki keza şöyle bir durum var. Beni tanıyanlar da bilir. Bu zamana kadar Çin malı motor kullandım. Motolux CEO kullandım. RM 125 kullandım. Bu iki motorun da arkası yine diskli. Bu PCX'in de yani sırf opsiyonlu modelini alma sebebim de aslında arkasının disk olması.
Eğer kampan olmuş olsaydı yine bunu almayacaktım. Yani bir alt modelini almayacaktım. Sırf alma sebebim bu. Onun haricinde yakından görüntülere geçelim. Biraz size ekranı anlatmak istiyorum detaylarıyla. Sel altına da gelelim. Sel altından da biraz bahsedeyim size ekrana geçmeden önce. Sel altı bir tane tam full face. Bu arada horoz sesimiz de güzel. Sabah çekiyorum bunu. Dediğim gibi Kaplıkaya'da cazibe merkezinin üzerindeyim. En üstte, derenin kenarındayım. Şu arkada da horozlarımız var büyük bir ihtimal. Onlar ötüyor. Kendilerini görmedim ama seslerini duyuyoruz. Zamansız öten horozun ne derler? Kafasını keserler mi? Öyle bir şey derler de. Neyse biz kesmeyelim. Sel altımızdan devam edelim. Sel altımız full face kask alıyor. Onun haricinde yanına bir yarım kask da alabilir. Şimdi diğer ekran özelliklerine ve tuş takımını tanıtıma geçelim. Evet şu an PCX Deluxe'un yakından göstereyim size. O kaza yaptığım yeri göstereyim başta. Bakın nazarlığımız burası. Düştüğüm yer. Koruma demirin hasar aldığı yer şöyle göstereyim size. Ki zaten şu olmasaydı büyük bir ihtimal şu görmüş olduğunuz granaj ve alt kısım komple patlayacaktı. Çünkü bakın şöyle bu demirde de hafif yamukluk var. Bunu zaten serviste düzeltirler. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim ekranımıza. Baştan ekrana gelmeden önce bidonu göstereyim size. Honda Forza'yı bilenler bilir. Honda Forza'nın kardeşi gibi diyelim biz bu motora. Çünkü aynı joystick sistemini buraya kullanmışlar. TCS açıp kapama tuşumuz. Diğerinde selektör yoktu. Şu an burada selektörümüz var. Bu şekilde çekince selektör atıyor. Şöyle yapınca direkt uzunları açıyor. Kapattım. Kornamız. Altında sinyalimiz. Sağ sol. Joystick'imiz burada. Ekranı yönetiyoruz. Bluetooth özelliği de var. Şimdi geçelim sağ tarafa. Sağ tarafta bu aç kapama yani start stop'umuz. Işıklarda durduğumuzda motor stop ediyor. Gazı açtığımızda tekrardan gidiyor. Dörtlümüz ve marş butonumuz yer alıyor burada. Bildiğiniz standart özellikler. Ekstra eklenen şey joystick'imiz, TCS açıp kapamamız, bir de selektörümüz ekstradan eklenen. Şimdi ekrana geldiğimizde şöyle bir aslında kontağı kapatıp açayım. Biraz daha kamerayı yaklaştırayım. Kontağı açtım. Böyle bir karşılama ekranı var. Karşılama ekranından sonra genel bilgileri yer alıyor. Motorumuz bu arada kaça gelmiş? 12.242 kilometrede. 12.000 kullanıcı yorumunu videomu da üstten seyredebilirsiniz. Şimdi ekran özelliklerine detaylı bakalım. Burada sağ üst kısımda saatimiz yer alıyor. Devir saatimiz yanında. Benzin göstergemiz sol tarafta. En altta da genel bilgilerimiz yer alıyor. Şu an yan ayaklık açık olduğu için yan ayaklık ışığı. TCS'miz yanıyor. ABS ışığımız yanıyor. Altı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şu benim şu anda değiştirdiğim yeri. Bu gaz tepkimesi. Aslında gazı çok açarsanız işte bu yükseliyor. Bu geldiğimiz zaman trip B. Ben buraya trip A'yı koymadım. Trip sonlara doğru var. Trip B. Yakıt aldığımda sıfırlıyorum bunu. 79 kilometre. İşte şu ana kadar 1.9 litre yakıt tüketmiş. Şu ana kadar. Bu 100 kilometrede ortalama 2.4 yakıt oranımız şehir içi. Burada avaraj yani ortalama hızımız. Bu da toplam kilometremiz. Joystick'i şöyle göstereyim. Sağa kaydırdığımızda aslında ekranla beraber şu şekilde göstereyim. Bakın yanda açıldı. Buradan detaylara girebiliyoruz. Bu detaylarda yine aynı şekilde bu trip A. Aylık sıfırlıyorum onu. Trip B'ye yakıt aldıkça sıfırlıyorum. Bu aynı şekilde bu zamana kadar, son sıfırlamadan bu zamana kadar kaç litre yakıt tükettiğimi gösteriyor. Bir tık daha inelim. 100 kilometrede ortalama ne yaktı? Tekrardan buradan geri kaydığımızda yine buraya geliyoruz. Bir alta kaydırdığımızda bir altta sağ yapıp yine içerisine girdiğimizde trip A ve trip B'yi sıfırlıyoruz. Bunu da
Joystick'ten sağa uzun basılı tutarak sıfırlıyoruz. Tekrardan geri geliyorum. Burada da ayarlar var. Ayarlar menümüzde baştan işlev. Gezi A'yı otomatik sıfırla diyor. Mesela bunu otomatik sıfırlayı açtığımızda Gezi A her start verdiğimizde sıfırdan alıp başlıyor. Stop ettiğimizde sıfırlanıyor. Ekrana geldiğimizde ekran tipi seçeneklerimizde toplam 3 tane seçeneğimiz var. Bir çubuk var, daire var ve basit var. Bunu da göstereyim size. Bakın çubuğu seçelim şu an. Geri geliyorum. Bakın çubuk bu. Az önce zaten açılışta da bu vardı videonun. Şimdi diğerini seçelim. Dairemizi seçelim. Geri gelelim. Bakın bu şekilde oval çıkıyor. Ondan sonra tekrardan diğerine gelelim. Bir de basitimiz vardı ekran tipinde. Basitte fazla detay yok. Şu şekilde gözüküyor. Burada benim en çok hoşuma giden aslında daire. Onu tekrardan alalım. Ve burada ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyoruz. Manuel olarak da ayarlayabiliyoruz. Ama genelde otomatikte kullanıyorum ben. Bir geri geleyim. Altında arka plan var. Yani arka plan derken resim koyulmuyor. Yanlış anlamayın sakın. Burada siyah, beyaz ya da otomatik var. Ben otomatiği tercih ediyorum. Pardon. Aslında siyah tercih etsem de olur ama otomatikte kalsın. Favori bilgilerde bu az önce ekranın altında zaten bu ekran resmi altındaki bilgileri değiştirebiliyorsunuz. Şöyle işte 1, 2 ne gözüksün buralarda diye. Bunların tiklerini kaldırıp koyabiliyorsunuz. Diğer yan taraftaki göstergede neler gözüksün onları buradan ayarlayabiliyoruz. Bir de favori anahtar, gezi sıfırlama gerek yok bunlara. Genel bilgiye geldiğimizde tarih saat ayarı, birim ayarı, işte kilometre, sıcaklık değeri bunların hepsini görebiliyoruz burada. Arkasından dil ayarımız var. Varsayılanları geri yükle. Bir de Bluetooth eşleştirme sıfırlama var. Telefonunuzu buraya e, motora tanımladığınız zaman gelen aramalara telefondan cevap verebiliyorsunuz. Gelen mesajları size otomatik okuyor. Bir de navigasyon olarak da ok şeklinde gösteriyor. İşte şu kadar kilometre sonra sağa dönün, bu kadar kilometre sonra şunu yapın gibisinden. Servis olayına geldiğimizde bakım aralıklarını görebiliyorsunuz. Periyodik bakım, kalan kilometre bu. Bir geri geldim, yağ değişimi aynı şekilde kalan kilometre. Akü voltajımız, su sıcaklığımız ve varsa hata mesajları, uyarı yani arıza marza olan bilgileri burada görebiliyoruz. Ekipman dediğimizde ekipmanımız boş şu an. İşte buraya ne ekledim? Elci kısıtma, alarm gibi bilgiler geliyor buradan. Açıp kapatmanıza yarıyor. Sistem bilgilerinde de genel sistemin bilgileri var. Yazılım sürümü, donanım bilgileri gibi. Ekranımız bu şekilde oluşuyor. Çıktım. Şu an ekran bu. Ben bunu siyah yapalım. Ben bu şekilde hoşuma gitmedi. Arka plan siyah kalsın. Bu şekilde daha iyi. Ee, Bu diğer tarafa geldiğimizde yıldızı üste basılı tuttuğumuzda direkt bunu açıyor. Aşağı basılı tuttuğumuzda navigasyon ya da cihaz bağlıysa sessize alıyor. Sol tarafa basılı tuttuğumuzda telefon bağlıysa telefon menüsüne giriyorsunuz. PCX'imizin detayı bu. Arkasından gelelim yakıt bölümüne. Şurada tuş takımımız var. Şuraya aldığımızda full'e bastığımızda yakıt bölümü açılıyor. Şu olayı güzel yapmışlar. Kapağı buradan alıp buraya koyabiliyoruz. Kapak koyma yerini de yapmışlar. Bu da güzel. Yani benzinlikte kapak elimizde kalmıyor. Tekrardan kapatıyoruz. Onun haricinde burada başka gösterebileceğim bu gözümüz var. Şu an bu gözümüzde eşyalar var. Bir tane de Type-C'li şarjımız var. Telefonu gerçekten güzel şarj ediyor. Ama burası kilitli falan değil. Yani açık. Normalde de açılıyor. Motoru açıp kapasan da. Şimdi gelelim koltuğumuza. Koltuğun altını göstermek isterim. Ama şöyle bir durum var. Koltuğun altı şu an dolu.
Burası tam bir full face kask alıyor. Burası boş olmadığı için şu an gösteremiyorum size. Gerçi full face kaskım da yok. Çene açılır var. Şimdi arka ışıklandırmaya gelip bakalım sizlerle. Arkadaki LED sistemimiz diğer PCX'lerden farklı bu modelde. Bunda tek bir şerit yapmışlar şu şekilde. Burada frenimiz yanıyor. Sinyallerimiz burada. Yani motorumuz bu şekilde. Amatör aksamında da o sarı kutu dediğim şeyleri hemen tam adını bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Buna ben şey taktım. Çorap taktım. Şunlar fazla darbeyi emiyor. Emdiği için vurma falan yapmıyor. O açıdan konfor açısından çok iyi, çok rahat. Başka gösterebileceğim şu şekilde tekrardan bir etrafından döneyim. Motorumuz bu. Ön camda bakın şu şekilde. Yani gayet iyi. Ha, gece bu arada görüntüyü engellemiyor, onu söyleyeyim. Renk siyah olmasına rağmen, koyu olmasına rağmen siyah. Evet, Honda PCX Deluxe sizlere anladığım kadar göstermeye çalıştım. Sormak istediğiniz sorular vesaire varsa bütün her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Tüm hepsini cevaplayacağım, yorumları kontrol edeceğim. Bunun haricinde motorumuz gördüğünüz gibi 12.200 kilometrede. 12.000 kilometrelik kullanıcı yorumunun videosunu da şuraya üste koyuyorum. Oradan da inceleyebilirsiniz. Nelerle karşılaştım, başıma ne geldi gibisinden detaylı bir video koyacağım. Kanalı beğenip abone olursanız sevinirim. Olmazsanız da bilgi alırsanız da olur. Benim için sorun yok. Yani bu kendime bir anı çekiyorum. Kesinlikle Honda'dan vesaireden bir para aldığımız vesaire yok tanıtımı için. Kendi kullandığım, şahsi kullandığım motosiklet bu şekilde göstermek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.